18. yüzyılın sonlarında, Osmanlı İmparatorluğu yavaş yavaş çözülme emareleri göstermeye başlamışken, doğuda sessiz ama dirençli bir kale tüm planları bozuyordu. Adı Akka. Komutanı ise tarihin unuttuğu ama Napolyon'un asla unutmadığı bir adam. Cezzar Ahmet Paşa. Bu adam ne bir padişahtı ne de bir sadrazam. Ama dönemin en güçlü ordularından birine, yani Fransızlara karşı öyle bir savunma sergiledi ki, Akka'nın surlarında yalnızca taşlar değil, bir milletin onuru da dimdik ayakta kaldı. Aslen Bosnalıydı. Genç yaşta Osmanlı topraklarından koparıldı. Mısır'da köle pazarlarında satıldı. Fakat sıradan bir köle olarak kalmadı. İçindeki savaşçı ruh ve politik zeka Memlük beylerinin dikkatini çekti. Ardından Osmanlı'nın gözde paşalarından biri haline geldi. Sertti, acımasızdı. Zaten bu yüzden Cezzar yani kasap lakabını almıştı. Fakat bu lakap sadece acımasızlığını değil, keskin kararlarını da yansıtıyordu. Tarih onu genellikle Akka direnişiyle anar. Oysa Cezzar Ahmet Paşa sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda güçlü bir yönetici, etkili bir devlet aklı ve Orta Doğu'da Osmanlı otoritesini ayakta tutan son kale olmuştu. Yaptırdığı camiler ve kurduğu korku düzeniyle hem sevilen hem çekinilen bir figüre dönüşmüştü. Peki, kimdi gerçekten Cezzar Ahmet Paşa? Onu bu kadar güçlü kılan neydi? Osmanlı, onun gibi bir karaktere neden ihtiyaç duydu? Ve asıl soru, eğer Cezzar Ahmet Paşa Akka'yı savunmasaydı, tarih bugünkü gibi mi yazılırdı? Gelin, tüm bu soruların yanıtını birlikte arayalım. Çünkü bazı kahramanlar tarih kitaplarının arasına değil, taş duvarların gölgesine gizlenmiştir. Bosna doğumlu Ahmet, çocuk yaşta esir düşerek Mısır'a götürüldü. Bu onun için bir son değil, yeni bir başlangıçtı. Çünkü o dönemin Memlük geleneğinde köle olarak alınan gençler askeri eğitime tabi tutulur. Sonra da yeteneklerine göre önemli görevlere getirilebilirdi. Ahmet bu sistemde yalnızca hayatta kalmayı başarmadı. Sivrildi, yükseldi, rakiplerini geride bıraktı. Onu farklı kılan şey sadece cesareti değildi. İçinde bulunduğu sistemin işleyişini çok erken yaşta çözmüş, bu sistemde neyin sadakat, neyin tehdit olarak algılandığını iyi analiz etmişti. Önce Memlük komutanlarının yanında görev aldı. Ardından kendi küçük çetesini kurdu. Bu çete zamanla onun kendi siyasi gücüne dönüşecekti. Kısacası Cezzar Ahmet Paşa'nın paşalığa giden yolu yalnızca bir askeri kariyer değil, aynı zamanda bir hayatta kalma sanatıydı. Cezzar Ahmet Paşa'nın karakteri onun siyaset yapma tarzını doğrudan etkiledi. Soğukkanlı ve hesapçıydı. Ama aynı zamanda fevri ve acımasız olabiliyordu. Cezzar lakabı, yani kasap, onun sadece düşmanlarına değil, kendi halkına ve hatta en yakın adamlarına bile gösterdiği sertliğin bir yansımasıydı. Ancak bu sertlik bir zorbalık değil, kontrolü elden bırakmayan bir iradeydi. Siyasi ittifaklarını da buna göre kurdu. Merkezi otoritenin desteğini alırken, yerel aşiretlerle de dengeli bir ilişki kurdu. Bazen bir aşireti diğerine karşı destekledi. Bazen kendi askeri gücüyle bölgeyi bastırdı. Ama her zaman nihai kontrolün kendisinde olmasını sağladı. Bu yönüyle tam anlamıyla bir derebey modeli sergiledi. Ama Osmanlı'nın gözünde tehdit değil, çözüm olarak kaldı. Çünkü onun varlığı merkezi otoritenin fiziksel olarak var olamadığı yerlerde bir tür düzen anlamına geliyordu. Cezzar Ahmet Paşa'yı dönemin diğer paşalarından ayıran şey, yalnızca askeri başarısı değildi. O, aynı zamanda siyasi bir lider, şehir planlamacısı ve sosyal denge kurucusuydu. Diğer paşalar çoğu zaman merkezin gölgesinde hareket ederken, Cezzar kendi merkezini Akka'da kurdu. Bir kale komutanından çok, kendi küçük devletinin padişahı gibiydi. Onun dönemindeki vezirler çoğunlukla saray entrikalarıyla ayakta kalmaya çalışırken, Cezzar sahada kaleyi savunuyor, halkla doğrudan temas kuruyor, kendi ordusunu kurup yönetiyordu. İhtiyacı olan topu İngilizlerden, mühimmatı ise yerli üretimden sağlıyordu. Bu özellik, onu merkezden bağımsız hale getirmedi ama merkezi ona bağımlı kıldı. Ve bu da onun gerçek gücünün temelini oluşturuyordu. 1798 yılında Mısır'a çıkarma yapan Napolyon Bonaparte, Osmanlı topraklarında sadece geçici bir zafer değil, kalıcı bir hakimiyet kurma peşindeydi. Fransız devriminin getirdiği yeni ideolojileri ve askeri dinamizmi doğuya taşımak istiyordu. Ancak Mısır'ı almak onun için sadece bir ilk adımdı. Asıl hedefi Suriye üzerinden Anadolu'ya ilerlemek, ardından İstanbul'u tehdit ederek Osmanlı'yı zayıflatmaktı. İşte bu genişleme planının önündeki en önemli duraklardan biri Akka'ydı. Stratejik olarak Levant kıyısında yer alan bu şehir, hem deniz hem karayollarını kontrol eden kilit bir noktaydı. Napolyon, 1799'un Mart ayında yaklaşık 13.000 kişilik ordusuyla Akka önlerine geldiğinde, kısa sürede bu surları aşacağını düşünüyordu. Ne de olsa daha önce Kahire'yi, İskenderiye'yi ve Gazze'yi kolayca almıştı. Fakat Akka'da onu bekleyen isim, tarih kitaplarında pek yer verilmeyen ama onun için unutulmaz olacak bir Osmanlı paşasıydı. Cezzar Ahmet Paşa. Cezzar Ahmet Paşa'nın askeri stratejisi, sadece savunmaya odaklı bir direnç değildi. Aynı zamanda psikolojik savaşın, yerel ittifakların ve lojistik üstünlüğün ustaca harmanlanmasıydı. Öncelikle şehrin surlarını hem kalınlaştırdı, hem de Fransız topçularına karşı dayanıklı hale getirdi. Her saldırıdan sonra hızla onarılan duvarlar, Fransız askerlerinde moral çöküşüne yol açtı. Cezzar,
savaşın sadece dışarıda değil, içeride de kazanılacağını biliyordu. Bu yüzden halkı örgütledi. Sivilleri direnişin bir parçası haline getirdi. Su kaynaklarını ve mühimmat depolarını güvence altına aldı. Aynı zamanda Fransız ordusunun moralini bozmak için geceleri ani baskınlar düzenledi. Fransız siperlerine sürpriz saldırılar yaptı. Kuşatma boyunca kendisine sadık kalan Arnavut, Kürt ve Arap askerlerinden oluşan karma bir güçle savunmayı başarıyla yönetti. Cezzar, kendi bedenini bile bir silah gibi kullanıyordu. Savaş sırasında bir kolunu kaybetmişti ama hala ordusunun en önündeydi. Bu cesaret, askerler için moral kaynağıydı. Düşman içinse caydırıcı bir simge. Akka kuşatmasının seyrini değiştiren unsurlardan biri de İngiltere'nin doğrudan müdahalesiydi. İngilizler, Fransa'nın Doğu Akdeniz'de güç kazanmasının kendi çıkarlarına tehdit oluşturacağını fark etti. Bu yüzden Cezzar'a hem teknik hem askeri destek sağladılar. İngiliz amirali Sir Sidney Smith, filosuyla birlikte Akka açıklarında demirledi ve Fransız gemilerinin ikmal yollarını kesti. En kritik katkı ise topçu desteğiydi. İngiliz mühendisleri, surların savunmasını güçlendirmekle kalmadı. Aynı zamanda karşı saldırılar için gerekli mühimmatın üretiminde de rol oynadı. Akka artık sadece bir Osmanlı şehri değil, Fransız yayılmacılığına karşı uluslararası bir direnişin simgesi haline gelmişti. Bu destek sayesinde Fransız ordusu, hem moral, hem de kaynak bakımından hızla tükenmeye başladı. Kuşatma uzadıkça salgın hastalıklar baş gösterdi. Ordunun disiplini bozuldu. Her şey planlandığı gibi gitseydi, Napolyon belki de Akka'yı alacak ve tarih bambaşka yazılacaktı. Ama Cezzar ve müttefikleri bu planı durdurmayı başardı. Kuşatma başarısızlıkla sonuçlandı. Napolyon, her ne kadar bunu resmi belgelerde geçici bir geri çekilme olarak sunsa da, aslında Akka onun doğuya açılma hayallerinin mezarı oldu. Bu deneyim, sadece bir askeri yenilgi değil, psikolojik bir kırılma noktasıydı. Çünkü Akka'da, hesaplayamadığı bir iradeyle karşılaşmıştı. Sadece surlara değil, bir insanın kararlılığına çarpmıştı. Yıllar sonra sürgündeyken, Cezzar Ahmet Paşa'dan şöyle bahsedecekti. Akka'da karşılaştığım adam, zamanımın en büyük engeliydi. Eğer Akka'yı alsaydım, belki de Doğu Akdeniz'in hakimi ben olacaktım. Bu söz, Cezzar'ın tarihteki yerini belki de en net şekilde tarif ediyor. Adı çoğu tarih kitabında birkaç satırla geçer. Ama o birkaç satır, Napolyon'un Doğu seferinin en büyük yenilgisini temsil eder. Cezzar Ahmet Paşa'nın yönetimi altında yaşayan halk için yaşam, bir yandan güvenli ama bir yandan da diken üstündeydi. Halkla kurduğu ilişki, klasik bir Osmanlı valisinin halkla olan mesafesinden çok daha farklıydı. O, şehirde yalnızca otoritenin simgesi değil, bizzat otoritenin kendisiydi. Günlük kararların çoğu onun ağzından çıkan kelimelerle şekilleniyor. Yasalar çoğu zaman onun iradesine göre esniyor ya da sertleşiyordu. Ceza sistemi ise alışılmışın ötesindeydi. Küçük suçlarda bile ibretlik cezalar verilir. Bu cezalar bazen halkın gözü önünde uygulanırdı. Örneğin hırsızlık gibi suçlarda sadece suçlu cezalandırılmaz. Bazen suça göz yuman mahalle sakinlerine dahi toplu sorumluluk yüklenirdi. Böylece Cezzar, bireyden çok topluluğu kontrol etmeyi hedeflemişti. Aynı zamanda ceza sadece fiziksel değildi. Ticaret izni iptali, mahalle dışına sürgün gibi sosyal yaptırımlarda sıkça kullanılırdı. Bütün bu uygulamaların amacı, korku iklimiyle düzen sağlamaktı. Cezzar Ahmet Paşa'nın karakteri üzerine yapılan yorumlar, tarihçiler arasında ikiye ayrılır. Bazılarına göre o, tam anlamıyla bir zorbaydı. Gücünü korumak için şiddete başvurmaktan çekinmeyen, birey haklarını umursamayan bir baskı rejiminin simgesiydi. Özellikle kendi adamlarını dahi en küçük sadakatsizlik şüphesinde idam ettirmesi, bu yorumların temel dayanaklarından biridir. Ancak diğer bir bakış açısına göre Cezzar, Osmanlı'nın doğu vilayetlerinde otoritenin neredeyse tamamen çöktüğü bir dönemde, düzeni sağlamayı başaran az sayıda yöneticiden biriydi. İç karışıklıkların, aşiret isyanlarının ve dış tehditlerin yoğun olduğu bu bölgede, klasik bürokratik yöntemlerle düzen kurmak neredeyse imkansızdı. Dolayısıyla onun şiddeti, içinde bulunduğu koşulların bir sonucuydu. Cezalar ne kadar sert olursa olsun, istikrarın bedeliydi. Tarih bu soruya kesin bir yanıt vermez. Ancak şunu söylemek mümkündür. Cezzar Ahmet Paşa'nın yönetimi altındaki Akka, o dönemin diğer şehirlerine kıyasla daha güvenli, daha düzenli ve daha güçlü bir savunmaya sahipti. Bu da onun yöntemlerinin en azından kısa vadede işe yaradığını gösteriyor. Cezzar Ahmet Paşa'nın ceza sistemi yalnızca bireysel suçları bastırmayı değil, kolektif bilinci şekillendirmeyi hedefliyordu. Özellikle Akka'da uygulanan yöntemler, sadece suçluyu cezalandırmakla kalmıyor. Tüm şehir halkına bir mesaj veriyordu. Düzenin karşısında hiçbir gevşeklik affedilmez. Cezzar'ın en bilinen uygulamalarından biri, halkın gözü önünde gerçekleştirilen infazlardı. Bu infazlar, birer gösteri değil, düzenin görünür yüzüydü. Bazı kaynaklarda, şehir meydanına astırdığı suçluların günlerce kaldırılmadığı, böylece herkesin sonucun ne olacağını görmesinin amaçlandığı anlatılır. Ancak bu yöntemler, halkı sadece korkutmakla kalmadı. Aynı zamanda disiplin altına da aldı. Pazarlar düzenli işledi. Ticaret yolları açık kaldı. Aşiretler Akka'ya saygı duyar hale geldi. Ancak uzun vadede bu sertlik,
halkta sessiz bir öfke birikimine de neden oldu. Cezzar'ın ölümünden sonra kısa sürede şehirde otorite boşluğu yaşanması, halkın bu baskıcı düzenin sona ermesini bir tür rahatlama olarak görmesine de işaret eder. Cezzar'ın kurduğu sistem, onun varlığına bağlıydı. Onun ölümünden sonra sistem değil, sadece hatırası kaldı. Tarih, her zaman en yüksek sesle konuşanları değil, gerektiğinde susup direnenleri yazar. Cezzar Ahmet Paşa'nın hikayesi tam da böyle bir sessiz direnişin ve taş duvarlar ardında verilen büyük bir irade savaşının hikayesidir. O, ne İstanbul'un saraylarında yetişmiş bir devlet adamıydı, ne de ismini nesiller boyunca tekrar ettirecek bir soyun varisiydi. Ama Akka'nın surlarında öyle bir duruş sergiledi ki, adı Napolyon'un en zorlandığı satırlara kazındı. Bugün Akka'ya bakan her göz, o taşlarda yalnızca bir sur değil, aynı zamanda bir karakterin izini görür. Cezzar Ahmet Paşa çokça tartışılacak ama asla görmezden gelinemeyecek bir isimdir. Çünkü bazen tarihi değiştiren büyük savaşlar değil, küçük bir şehirde yükselen, unutulmaz bir dirençtir.